Evet, 2024'ün ilk videosu yine kestanenin devamı kestaneli kek. Ben böyle yeni yıl sweatshirtiyle ve de arkada ışıklarımızla biz hala yeni yıla devam ediyoruz. Şöyle diyeyim, kestaneli kek çok sevdiğim bir kek. Hepimizin çok sevdiği bir kek. Önce yumurta sarılarını 6 tane yumurta sarısı var. Yumurta sarısı ve yumurta beyazı ayrılıyor. Yumurta beyazını biraz tuzla bayağı bir çırpıyoruz. Yumurta sarılarını da isterseniz kestane unu, isterseniz de közleyip çektiğiniz kestane ile 100 gram tereyağıyla çırpıyorsunuz. Daha sonra yani ilk olarak aslında bu benmari usulü çikolatamızı eritiyoruz. Yani altında sıcak su kaynadıktan sonra üstteki şeye sıcak su değmiyor ve benmari usulü onu eritiyoruz. Bu arada ben ilk olarak yumurta sarılarını oda sıcaklığındaki tereyağı, 100 gram tereyağını bu kap ölçülerinden almanızı istiyorum. Yani hani bundan sonra benim tariflerim hep böyle olacak. Bunlar hep marketlerde, her yerde satılıyor ve hepimiz için de çok kullanışlı oluyor. 1/4 kap elma konsantresi koyuyorum. Şeker yerine. Ve de bu malzemeleri çırpıyorum. Tam 1/4 kap kestane unu ilave ediyorum. Tabii bu glutensiz ve şekersiz bir tarif, rafine şekersiz bir tarif. Evet, kestane unu ilave ettikten sonra yine devam ediyoruz. Şimdi çikolatalarımızı, erittiğimiz çikolatayı, evet, çikolata yine bahsettiğim gibi benmari usulü. 200 gram çikolata var burada. Çikolata, kestane, yani hepsi bir arada böyle buluşunca nefis bir lezzet olacak. Bir de şeker yok içinde. Rafine şeker yok. Elma konsantresi kullanıyoruz. Çikolata var. Bir de bitter çikolata ve de kestane unu olduğundan glutensiz. Evet, erimiş çikolatamız da kestane ile buluşuyor. Dediğim gibi isterseniz hani kestane unu bulamadıysanız, hemen çevrenizde kestane bulabiliyorsanız o kestaneleri fırında ya da haşlama olarak pişirip ondan sonra şu hale getirip robotta onu da kullanabilirsiniz un yerine. Evet, şimdi bu buluşma çikolatanın diğer malzemelerle buluşması. Ben bunu 20 santimlik bir kek kalıbında yapıyorum. Normalde kek kalıplarımı hep şey yaparım, yağlarım. Sonra yağlı kağıt koyup sonra yağlı kağıdı tekrar yağlarım. Bu seferkini sadece yağladım. Yağlı kağıt kullanmadım. 20 santimlik bir kek kalıbına güzel oluyor ama 22 santimde varsa onu da şey yapabilirsiniz. Onda da oluyor. Onda biraz daha yayılıyor. 20 santimde daha böyle kalın bir şey oluyor. Şimdi burada hani kabartması için yumurta beyazlarını çırpacağım. Biraz tuzla. O şey dönemde, pandemi döneminde falan hani bazen hepimiz mutfaklara girmiştik biliyorsunuz. Şey falan bulunmuyordu. Bazen kabartma tozu falan. Kekleri öyle kabartıyorduk.
Hani böyle yumurta beyazını yavaş yavaş yedirince daha güzel kabarıyor. Evet, şimdi yumurta beyazını yapıyorum. Evet, şimdi bu çırptığımız yumurta beyazlarını yediriyoruz. Bundaki püf, yani hepsini birden koymuyoruz. Yavaş yavaş karıştırarak yumurta beyazlarını bu karışıma yediriyoruz. Ki böyle havalansın, havalı dursun. Bastırmıyoruz. Çok hızlı da karıştırmıyoruz. Böyle şey oluyor. Kıvırık kıvırık. İkinci partiyi attım. Yine bunu da silikon spatula ile yine yumurta beyazlarını ikinci sefer olmak üzere karışıma ekliyoruz. Üçüncü, yine aynı yavaşlıkta altını üstüne getirerek, havalandırarak yediriyoruz. Fırını 180 dereceye getiriyoruz. 180 derecede 40 dakika. 35 de olur, 35-40 dakika. Bakacaksınız kendi fırınınızın durumuna göre, ısı durumuna göre. Ne kadar önceden ısıttınız, hepsi onların önemli. Evet, 20 santimlik kabımızı yağladık. Kestane ve çikolatayı ısıtılmış fırınımıza, 180 derecede ısıtılmış fırınımıza koyacağız. Şöyle bir karışım oluyor. Evet, bu yılın ilk keki, kestaneli kek. Bakalım, güzel de çıksın. Bir de üstüne şu kestane, robotta çektiğim kestanelerden koyacağım. Ve de kestane kreması yaptım. Kestane, yine kestane, pişmiş kestane, krema ve vanilya. Bir de yine elma konsantresiyle böyle biraz çektirdim. Güzel bir krema oldu, lezzetli. Onu da yerken kullanabilirsiniz. Ya da keki yaparken arasına da koyabilirsiniz. Bir sürü alternatifler. Yani engin bir deniz bu mutfak işi. Evet. Bunu da bununla yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.